Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size Çin'den yeni sipariş verdiğim Fimi'ye ait yani Xiaomi markasına ait yapılmış el gimbalinden bahsedeceğim. Bunun hakkında bilgiler vermek istiyorum. Bu ne işe yarar? Bunun özelliği üzerine Xiaomi Drone 4K sahibiyseniz bunun kamerasını yerleştirerek elde çekim yapmanıza olanak sağlıyor. DJI'nin Osmo denilen bir elde tutmalı çekim yapabileceğiniz ürününün rakibi diyebiliriz. Yani daha doğrusu aynı işi yapacak ürün olarak Xiaomi'nin ürettiği bir şey. Buradaki avantaj, siz zaten bu drone'un kamerasına sahipsiniz. Bu kamerayı bu alacağınız el gimbaline takaraktan yerden çekim yapabiliyorsunuz. Bunun üzerinde şu anda kamera takılı durumda. Ancak üzerinde bir de koruyucu var gördüğünüz gibi. Bu koruyucuyu ben bugün yapmış olduğum test çekiminden sonra zarar görmesin diye taktım. Normalde drone'dayken bu kamera drone'da takılıyken kullanıyorum ama bugün çantaya attığım için kameranın ön yüzeyi çizilmesin, zarar görmesin diye takmıştım. Şimdi onu çıkaralım. Evet, gördüğünüz gibi şuradan itibaren olan kısım, yukarıya kadar olan kısım Xiaomi drone'un kamerası. Bundan aşağısı aldığımız ürün. Çin'den getirdiğimiz ürün. Bunun özelliği arkadaşlar böyle drone'da uçarken olduğu gibi aynı şekilde elde tutarken de titreşimleri 3 yönlü yani X, Y ve Z ekseninde azaltarak sizin daha titreşimsiz, daha sarsıntısız bir çekim yapmanızı sağlıyor. Gearbest üzerinden satın aldım ben. Siz bunu AliExpress'ten veya Banggood sitesinden de alabilirsiniz. Oralarda da satılıyor. Ben Gearbest'te indirime girdiği bir esnada drone'umdan almış olduğum puanlar neticesinde bir indirimim daha vardı. Onları da kullanarak 185 TL gibi bir şeye satın aldım. Türkiye'ye geldiğinde Başakşehir'de gümrüğe takıldı. Bir vergi çıkardılar bana bunun için. 42 lira, 37 lira vergisi. %20 yani. 7 küsür lirada pardon 5 küsür lirada bekleme ya da işte gümrüğe çıkarma gibi şeyler eklemişler. Ben fiyatını indirimli bir şekildeyken aldım. Normalde 350 ile 450 TL arasında bir fiyatı var. Yani o zaman almış olsaydım vergisiyle beraber 500 lirayı bulacaktı, geçecekti. Ben uygun bir fiyata 220 lira gibi bir rakama getirmiş oldum bunu. Bunun şöyle bir avantajı var. Drone büyük olduğu için ve hani rüzgardan etkilenebildiği için bazı güzel yerlerde böyle ağaç aralarına vesaire ya da işte suya çok yakın yerlerde elinize bunu alıp kameraya takıp yerden de çekim yapabilirsiniz. Drone ile yaptığınız çekimleri ek olarak birleştirip yerden de kareler elde edebilirsiniz. Aynı görüntü kalitesinde kayıt yapabiliyor. Zaten kamera aynı kamera olduğu için oradan çıkarıp buraya takıyorsunuz demiştik. Kameranın üzerinde dediğimiz gibi yine şarj ve USB portu ve SD kart taktığınız yuvada zaten orada micro SD. Arkadaşlar bunun üzerindeki tuşlardan bahsedelim öncelikle. Burada görmüş olduğunuz üzere 2 tane küçük tuş var. Alttaki tuşa uzun basarak bu cihazı çalıştırıyorsunuz. Hatta çalıştıralım. Bu şekilde bir ses geliyor ve gördüğünüz gibi tepesindeki de oynadı ve aktif hale geldi. Ufaktan bir ses yapmaya başladı. Çalışırken bu cihaz bir ses yapıyor. Bunu duyabilirsiniz. Bu cihazın tek dezavantajı şurada mikrofon girişi var. Orada bu yapmış olduğu ses kaydettiğiniz sese etki yapıyor. O bir dezavantaj. Zaten en çok eleştirilen olayı da bu. Gördüğünüz gibi yana çeviriyorum. Kendini tavuk kafası gibi ayarlıyor. Bu tuşların diğer olaylarına geçersek alttaki şu uzun bastığınızda açıp kapatma yeri dedik.
tek basarsanız, çekerseniz hızlıca video kaydı başlatıp bitiriyor. Üstteki tuş fotoğraf çekmenizi sağlıyor. Şuradaki joystick sağa sola döndürmenizi sağlıyor. Kamera açısını. Başka bir yan tarafına bakacak olursak, yan tarafında masa tripodu ya da herhangi bir tripod girişi bağlayabileceğiniz bir delik mevcut. Burada USB şarj girişi var. Ön tarafına gelecek olursak, kırmızı ile gördüğünüz artı ve eksi olarak işaretlenmiş kısım pozlamayı ayarlar. Yani exposure değerini artırıp azaltmaya yarıyor. Şuradaki beyaz görünen tuş bu kameranın takılırken kilit yerini gösteriyor. Çevirip kilitlemenize ve çıkartmanıza yarayan, basılı tutarak kullanmanız gereken bir şey. Başka burada anlatabileceğim, alt kısmında cihazın Fimi logosu gördüğünüz gibi ve ışıkları yanıyor. Işıkları şarj seviyesini gösteriyor. 4 tane ışık var. Altında yine tripod bağlayabileceğiniz bir yuva var gördüğünüz gibi. Tripodla da kullanabilirsiniz veya monopod gibi cihazlarla. Şurada da boyun askısı geçirebileceğiniz küçük bir delik mevcut. Şurada M adlı bir buton var. Bu mod anlamına geliyor. 2 tane farklı modda çalışıyormuş bu gimbal. O 2 farklı modu şu an deneyemedim. Tam olarak ne işe yaradığını size anlatamayacağım. Ancak şunu söyleyebilirim. Buna 2 kere bastığınızda kameranın eğer bir açıda veya bir duruşta takılı kaldıysa tekrar orijinal pozisyonuna getirmeye yarıyor. Baktığınızda çeviremiyorsunuz. Resetleme gibi düşünebilirsiniz. Yani 2 kere bastığınızda orijinal pozisyonuna getiriyor kamerayı. Dijital olarak. Bir hareket sağlıyor orada. Ancak 2 farklı modu dediğim gibi ne işe yarıyor tam olarak denedikten sonra bilgisini yazarım size videolarımda. Ben bildiğiniz gibi hep drone ile çekim yapıyorum. Bugüne kadar yaptım. Bunu da gittiğim yerlerde yerden videolar çekerek drone videoların arasına video serpiştirmek için kullanacağım. Bir de yerden hani yürüyen model ya da yürüyen insan, çocuk, koşan at gibi şeyleri de veya işte motosiklet gibi şeyleri de 60 FPS'de çekip yerden güzel kareler yakalayabilirsiniz. Yerden yukarı doğru ağaçları çekebilirsiniz. Drone'la tabi bunları yapmak çok mümkün değil. Hem riskli hem de kamera açısını yakalayamıyorsunuz. Bunu o yüzden elde bir 4K kamera size olanağı vereceği için satın aldım. Umarım kullanışlı olacak. Yapmış olduğum çekimlerden bir derleme koyayım. O derlemeyi size göstermek istiyorum. Anadolu Hisarı'nda çekim yapmıştık. Oradaki görüntülerden bir derleme koyacağım. Umarım beğenirsiniz. Teşekkürler.